Merhaba değerli izleyiciler. Normalde bugün aslında bambaşka bir meseleyi işlemeyi düşünmüştüm. Ancak ilk videoma gelen yorumlarınızı da yorumsuz bırakmak istemediğim için öncelikle bu meseleye değinmeye karar verdim. Ve bunun böyle gelişmesini de kötü bir şey olarak da görmüyorum. Çünkü zaten dindar insanların psikolojisi uzun zamandır ilgimi çeken konulardan birisiydi. Ve bu konuda da daha çeşitli videolar çekmeyi de düşünüyorum vakti zamanı gelince tabii. Çünkü benim genel olarak insan doğasına ve spesifik olarak dindar insanların psikolojisine merakım var. Evet, gelelim şimdi ilk videomun yarattığı etkileşimin değerlendirmesine. Gösterdiğiniz yoğun ilgi açıkçası beni biraz şaşırttı. Yani 5 mi 6 mı abonem vardı daha video yayınlamadan önce ve bu kadar küçük abone sayısına sahip bir kanalın videosuna binden fazla tıklama gelmesi bize bir şeyler söylüyor. Öyle değil mi? Demek ki ilgi çeken, merak uyandıran bir meseleye değinmişim. Babam merak iyidir der. Evet, katılıyorum kendisine. Merak iyidir ve insanın merak ettiği şeyin arkasından gitmesi de iyidir, güzeldir genel anlamda. Ancak videoma gelen yorumlara baktığımızda ne yazık ki birçoğu daha fazla olumsuz düzeydeydi. Zaten içeriklerimin bazıları için rahatsız edici olabileceğini baştan söylemiştim. Ama bu yorumlar içerisinde 3 grup vardır ki bunlar zaman zaman benim toleransımı zorladı. Şunu gönülden rica ediyorum. Eğer insanlarla, özellikle de farklı düşünen insanlarla sağlıklı, üretken, yapıcı bir iletişim istiyorsanız samimi bir isteğim olacak sizlerden. Ve bunu sadece YouTube gibi sanal ortam için demiyorum. Günlük hayattaki karşılaşmalarımızda da bu tür yaklaşımları sergilememenizi yahut daha hassas olmanızı önemli rica ediyorum. Nedir bu hatalar? Hangi sıkıntılı yaklaşımlar sergilendi yorumlarda? Birincisi, niyet okuyanlar ve spekülasyon yapanlar. Örneğin biri çıkıp diyor ki, bu sadece insanları oyalamak, takipçi sayısını arttırmak veya para kazanmak peşinde. Sen bunu neye dayanarak söylüyorsun? Başkaları da yine beni hiç tanımadıkları halde zaten hiç düşünmemişsin, iyice sorgulamamışsın, yeterince araştırmamışsın diye ahkam kesiyor. Bakın, kimse bir başkasının içinden neler geçtiğini, hangi yolları zamanında kat ettiğini o insanı tanımadan bilemez. Hakkımda bilgi sahibi olmadan yapılan suizan yani kötü zanlı ifadeler kesinlikle güzel ahlak değildir. Şimdi de biraz esprili bir şekilde şöyle eski imam, vaiz kimliğime bürünerek Müslüman dinleyicilerime, izleyicilerime küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimuşşan'da şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Ve Efendimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmaktadır. Zandan sakının çünkü zan sözlerin en yalan olanıdır. İyi rol yaptın mı? Neyse, burada aslında demek istediğim mesele şu. Dininiz size suizan yapmayın diyor. Ama yorumlarda suizan görebiliyoruz. Bu konuda dininize uysanız memnun olurum. Gelelim ikinci problemli yorumlara. Kişisel hakaret eden ve aşağılayanlara. Bana Allah akıl fikir versin diyor. Bu sadece hayır duanın arkasına saklanmış bir aşağılamadan başka bir şey değildir. Aklımın fikrimin olmadığını yahut eksik olduğunu ima eden ifadelerdir bunlar. Peki sen bunu söyleyince ne yapmış oluyorsun? Bu bir fikir mi? Bir argüman mı? Yapıcı bir eleştiri mi?
Yoksa sadece üstünlük taslayıp kendi egonu, nefsini tatmin etmeye mi çalışıyorsun? Bakın, ben şahıslarla değil, fikirlerle ilgileniyorum. Bunun için açtım bu kanalı. Benim fikirlerimle değil de şahsımla ilgilenene burası yanlış yer. Vaktinizi boşa israf etmeyin. Gelelim üçüncü problemli yaklaşıma. Müslüman bir bakış açısıyla bir ateisti yargılamaya çalışmanız. Yazık ettin kendine diyorsunuz. Evet ama bu size göre öyle. Sırf inanmadığım için, inanamadığım için ebedi olarak yanacaksam evet o zaman yazık olmuş olur bana. Ama sorun şu ki ben buna zaten inanmıyorum. Beni ancak benim sahip olduğum değerler üzerinden eleştirebilirsiniz. İnanmadığım bir dinin tehditleriyle değil. Bu bir Hristiyana domuz eti yiyemezsin sözüne benziyor. Çoğu Hristiyan anlayışına göre bunda bir sorun yok ki. Yani Yahudiye deseniz anlarım. Çünkü onlarda da domuz eti yasak. Ve bu konuyla ilgili bir şey daha demek istiyorum. İslam'a, Allah'a inanmayan birine onun yanında dua etmenizi biraz garipsiyorum. Çünkü dua bir sesleniştir, bir istemeyi ifade eder. Kimden istiyorsunuz? Allah'ınızdan istiyorsunuz. Ben de Allah olmadığıma göre neden dualarınızı bana da gösterme ihtiyacını hissediyorsunuz? Bana duyurunca dualarınızın kabul olma ihtimali mi artıyor? Ne oluyor yani? Bakın, benim dünya görüşüm üzerinde bu tür yaklaşımların hiçbir etkisi yok. Çünkü ben argümanlarla fikirlerimi ancak değiştirebiliyorum. Ve yanlış hatırlamıyorsam dua bir argüman çeşidi değildir. Değerli izleyiciler, anlıyorum. Benim söylediğim sözler günlük hayatımızda işittiğimiz konforlu sözlerden değil. Söylediklerim ağır gelebilir. Ancak lütfen niyet okumadan meseleleri entelektüel bir zeminden kişisel bir düzeye çekmeden, bilgi sahibi olmadan konuşmaktan vazgeçerseniz çok daha sağlıklı bir iletişime geçebiliriz diye inanıyorum. Ama eğer insanları Müslümanlıktan daha da soğutmak istiyorsanız ve ateist kanallardaki etkileşimi güçlendirerek bizi desteklemek istiyorsanız eskisi gibi aynen devam edin. Karar sizin. Ya saygılı ve olgun bir şekilde duygu ve düşüncelerinizi ifade edebilirsiniz. Belki hem bu şekilde birbirimizden bir şeyler öğrenebiliriz ya da sırf egolarınızı tatmin edeceksiniz diye insanlığınızdan da feragat edebilirsiniz tabii. Tercih sizin. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.